Mezar yeri tartışmaları, hain miydi değil miydi polemiği ve son olarak adının Diyarbakır'da bir bulvara verilmek istenmesiyle yeniden gündeme oturan Şeyh Said. Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz ilk yıllarında fitilini ateşlediği ayaklanma dalgasıyla yanına 10.000 insan toplamış, din elden gidiyor argümanıyla devlete savaş açmış bir aşiretliydi. Adım adım yükselerek isyan derecesine gelen hareket resmi olarak 13 Şubat 1925 tarihinde başlamıştı. Diyarbakır'ın Eğil bucağına bağlı Piran köyünde saklanan asker kaçaklarını almaya gelen jandarmalara ateş açılmasıyla başlayan isyan, Şeyh Said'in emriyle telgraf hatlarının kesilmesiyle başka bir boyuta evrilmişti. İsyancılar burada bir teğmeni esir alarak bir eri şehit etmişler, ardından da Eğil bucağına geçmişlerdi. 16 Şubat'ta Bingöl'ün Genç ilçesine ilerleyerek buradaki cezaevini ve jandarma karakolunu basıp görevli askerleri esir aldılar. Şeyh Said, halkı Ankara hükümetine karşı isyana teşvik eden konuşmalar yapıyor ve çeşitli bildiriler dağıtılıyordu. Şeriat isteriz, halifesiz Müslüman olmaz, hükümet dinsizdir gibi bildiriler dağıtılmış, yeterli güvenlik gücü bulunmayan bölgede isyan hızla yayılmıştı. Bunlarla da yetinmeyerek Ziraat Bankası şubesine el koymuşlar, isyanı Ankara'ya bildiren bölge öğretmenlerinden Mehmet Zeki'yi öldürmüşler, oradan da Diyarbakır'a geçmişlerdi. İsyancılar bu sırada 3 koldan savaşmaya karar vermişler ve ayrı ayrı Çapakçur, Muş ve Diyarbakır'a doğru ilerleyişlerini sürdürmüşlerdi. Şeyh Said Diyarbakır cephesine komuta ediyordu. 21 Şubat'ta Lice, 23 Şubat'ta Çapakçur ve Palu, 24 Şubat'ta da Elazığ ayaklanmacıların eline geçmişti. Elazığ'da yağmacılığa başladıklarında halk birleşerek isyancıları kentten kovmuştu. 24 Şubat'ta Ankara hükümeti bölgede kısmi seferberlik ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylamayla Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari ve Malatya illeriyle Kığ ve Hınıs ilçelerinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan edildi. Ertesi günde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle dince kutsal sayılan kavramları kullanarak örgüt kurma suçu vatana ihanet kapsamına alındı. 7 Mart'a gelindiğinde ise isyan oldukça büyümüştü. Şeyh Said'in emri altındaki 5.000 silahlı aşiret mensubu Diyarbakır'a saldırdı. Ordu müfettişi Kazım Paşa, Vali Cemal Bey ve Kolordu Komutanı Mürsel Paşa önderliğinde gerçekleştirilen savunma başarılı oldu ve isyancılar 8 Mart'ta geri çekilmek zorunda kaldı. Diğer kolun saldırısıyla Varto, Bulanık ve Malazgirt'te isyancıların eline geçmişti. 24 Mart 1925'te başlatılan geniş çaplı bir harekatla da işler tersine dönmeye başladı. 26 Mart'ta Varto, 27 Nisan'da Piran ve Maden, 1 Nisan'da Lice ve Silvan, 2 Nisan'da Hani, 4 Nisan'da Palu, Bulanık ve Malazgirt, 8 Nisan'da Kulp ve Çapakçur, 12 Nisan'da ise Darahini isyancılardan geri alındı. Ayaklanma liderlerinden Hasanalı Halit ve Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza, İran'a kaçarak Şikak aşireti reisi Simko'ya sığındılar. Şeyh Said ise 15 Nisan 1925 günü yakalandı ve isyan tamamen sona erdirildi. Kurulan Diyarbakır İstiklal Mahkemesi 23 Şubat 1925'te Seyit Abdülkadir ve 5 arkadaşını, 28 Haziran 1925'te de Şeyh Said ve 46 arkadaşını idamla cezalandırmıştı. Şeyh Said isyanı, Türkiye'nin Lozan Anlaşması ile net bir karara bağlanamayan Musul ve Kerkük meselesiyle uğraştığı bir dönemde tam da İngilizlerin ekmeğine yağ sürecek bir şekilde tertip edilmişti. Çünkü Türk yöneticiler Musul ve Kerkük'ün Türk toprağı olduğunu savunurken İngilizler bu bölgelerin kendi himayelerinde Irak'a bırakılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Savunulan Türk tezi buradaki Kürtlerin Türklerle birlikte yaşamaktan memnun olduklarıydı ve bu ayaklanma ile birlikte bu teze ağır bir darbe vurulmuş oldu. İsyanda İngiliz parmağı olduğunu destekleyen bir başka gerçek ise İngiliz istihbarat raporlarıdır. 1924 tarihli bir rapora göre İngilizlerin Doğu Anadolu'da bir Kürt bağımsızlık hareketinin varlığından haberdar oldukları görülmektedir. Bazı devlet görevlileri ve aşiret reislerinin isyan düşünceleri olduğu, eğer dış yardım bulabilirlerse ayaklanmaya hazır oldukları dile getiriliyor. Yakın tarihin en önemli olaylarından biri olan Şeyh Said isyanının pek fazla dile getirilmeyen puslu tarafı ise James Bond filmlerine taş çıkartacak cinsten. Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden, aynı zamanda İsmet'in önünde damadı olan gazeteci ve yazar Metin Toker'in Şeyh Said ve İsyanı adlı kitabında anlattıklarına kulak verelim. Nizamettin polise belediye zabıtasından gelmiştir. Gizli Kürt Komitesi ile ilk teması bu komitenin üyelerinden ve eski bir Kürtçü olan Palolu Kör Sade aracılığıyla olmuştur. Tarih 1924 sonbaharıdır. Yani isyandan 5 ay kadar önce. Nizamettin Kör Sade'ye kendini İngiliz olarak tanıtmış ve adını İngiltere Hariciye Nezareti Umum-u Şarkiye Müdürü Mr. Templeton diye vermişti.
Nizamettin İngilizce bilmezdi fakat yaman bir taklitçiydi ve çok güzel İngilizce taklidi yapardı. Kürtlere böyle sokulmuş, kendisinin İngiliz olduğunu onları inandırmıştı. Bunlar zaten İngiltere ile temas halinde bulunduklarından Nizamettin'i o zincirin bir halkası sanmışlardı. Şüphelenmeleri iş işten geçtikten sonra oldu. Nizamettin, Kör Sadi'den doğuda yapılan bütün hazırlıkları adeta günü gününe öğrenmiş ve bunları polis müdürlüğüne rapor etmiştir. Raporlar hükümete duyurulmuştur. Verilen bu bilgilerden anlaşılan başlıca husus isyan hareketinin 1926 ilkbaharı için tasarlandığıdır. Bir diğer nokta ise gizli komitenin hilafetçi kuvvetlerle de temas halinde olduğudur. Tarihi ve siyasi gerçekler gösteriyor ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve 3 Mart 1924 günü çıkarılan kanunla hilafetin kaldırılması isyanın en önemli gerekçeleridir. Şeyh Said isyanı Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılarak Osmanlı devlet düzeninin zayıf yapısını geri getirmeyi ve hilafete hakim kılmayı amaçlamıştır.